Ballon d'Or'dan Arda Güler yazısı. Ballon d'Or Arda Güler için neler söyledi? Arda Güler Ballon d'Or'daki ödülü kazanmak için hangi oyuncularla yarışıyor? Mundo Deportivo Arda Güler'le ilgili haber yaptı. Arda Güler Real Madrid'in yeni sezon forma çekiminde rol aldı. Arda Güler'den Mesut Özil'li paylaşım. Arda Güler bu paylaşımda ne yazdı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dop dolu bir video var arkadaşlar. Yine gurur duyacağımız bir video var. Bana diyorlar da Arda Güler'i sadece sen övüyorsun. Bak Ballon d'Or bile neler söyledi Arda Güler için. Birazdan hepsine değineceğiz. Arda Güler Real Madrid'deki 4. sezonuna hazırlanıyor. 3 sezonu geride bıraktı. Aramızda bazıları var hala onu eleştiren. Siz konuşmaya devam edin. Adam 4. sezonuna hazırlanıyor. 21 yaşında 4. sezon Real Madrid'de. Gerçekten zoru başarıyor ve çok yetenekli. Hemen SofaScore'un Arda Güler'le ilgili yaptığı habere bir bakalım. Arda Güler SofaScore'a göre 2026 Dünya Kupası'nda 21 yaş altı en yüksek puan alan oyuncular listesinde başı çekiyor. Dünya Kupası döneminde Türkler ve Madridliler tarafından en çok eleştiriye maruz kalan oyuncu, başarısız bir teknik direktör ve vasatın altında unsurlarla birlikte Arda'nın harika bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin turnuvada attığı 3 golün hepsinde katkısı vardı arkadaşlar. Arda Güler 21 yaş altı en fazla puan alan oyuncu. Maç içerisinde aldığı puanlar 7.60'da oynamış. 2. sırada Kubarsi geliyor. Kenan Yıldız da 8. sırada. Arda Güler Mesut Özil ile birlikte fotoğraf paylaştı. Ama ayrı ayrı olarak paylaştı. Çünkü Real Madrid'in yeni sezon forması Real Madrid'in Mourinho dönemindeki yeşil formasının aynısı arkadaşlar. Arda Güler de bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Arda Güler'den Mesut Özil ile ortak paylaşım. Aynı futbol ruhu. Aynı ruh diye paylaşım yapıyor arkadaşlar. Aynısını Mesut Özil de paylaşıyor. Real Madrid'in yeni formasını giyen Arda Güler, Mesut Özil'in fotoğrafını paylaştı, futbol mirası yazdı. Arda bunu ondan öğrendi diyor. Sizce Arda Güler Mesut Özil'i geçebilir mi, geçti mi? Mesut Özil ve Arda Güler'in işte ortak paylaşımı arkadaşlar. Gerçekten Mourinho'nun son dönemindeki formanın aynısı Mourinho'nun 2. dönemiyle birlikte yine geldi. Evet, koskoca Ballon d'Or'un Arda Güler için yazdığı şeylere bir bakın arkadaşlar. Bunu para verdirseniz yaptıramazsınız. Balon diyenler balonları tutup yine o balonlarla beraber uçmaya devam edecekler. Akıntıya karşı iyi yüzmek. Arda Güler'in 2026 Dünya Kupası performansı değerlendirildi. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattığı gerçeğini gizlemenin bir anlamı yok. Nispeten kolay bir grupta yer alan ve son sezonlarda Copa ödülüne aday gösterilen Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden ikisine sahip olan Amerika kıtasında en azından son 16'ya kadar ilerleyebileceği birçok kişi tarafından tahmin ediliyordu. Sonuç olarak Avustralya ve Paraguay'a karşı aldıkları yenilgiler henüz bir maçları daha oynanmamışken onları turnuvadan eledi. ABD karşısında elde ettikleri eğlenceli galibiyet ise pek bir teselli olmadı. Kaderleri zaten belirlenmişti, zaten elenmiştik. Tüm bunlar doğal olarak Türk medyasında erken elenmelerinin ana nedenlerini belirlemek için değerlendirmeler yapmasına yol açtı. Ve bu değerlendirmeler esas olarak şu temel soru etrafında şekillendi. En büyük yıldızları yeterince şey yaptı mı? Görebileceğimiz gibi Türkiye'nin 21 yaş altındaki Real Madrid'le oyun kurucusu örneğinde cevap olumlu. Evet yaptı. Çok şey yaptı diyorlar. Bunu ben demiyorum, Ballon d'Or diyor bu arada. Rakamlarla Arda Güler'in 2026 Dünya Kupası. 3 maç oynuyor, süresi 270 dakika. Bir tane gol katkısı var. Güzel bir gol atmıştı. Çektiği şut sayısı sanırım 12. Önemli paslar, kilit paslar 5. Kazanılan düello sayısı, ikili mücadele 39 tane kazanmış. İsabetli pas sayısı 167. Sprintler yani koşular 120. Top taşıma kapasitesi 75. Yani biz burada elenmeyip Montella biraz akıllı olsaydı ve elenmeden devam etseydik Arda Güler daha neler yapabilirdi. Bir zahmet tehdide dönüşüyor. İstatistiksel açıdan bakıldığında hücum orta saha oyuncusu Türkiye'nin Avustralya'ya karşı oynadığı açılış maçında en az etkili performansını sergiledi. O maçta kötüydü. Aslında en etkileyici rakamlarının yaratıcılıktan ziyade çalışma temposuyla ilgili olması dikkat çekici. Ekibi ne kadar çok çalışsa da o da aynı şekilde çalıştı. Ama sonuçta boşuna. Ayrıca 6 gün sonra Paraguay'a karşı oynanan maçta Montella'nın Güler'i sağ kanattan tercih ettiği 10 numara pozisyona çektiğini belirtmek de ilginç. Bunun üzerine 2024 Copa Trophy ikincisi. Anında daha etkili ve kilit bir oyuncu haline geldi. Türkiye 1-0 mağlup olmuş olabilir ancak Güler maç boyu etkiliydi. Rakip yarı sahada 3 kilit pas ve 46 başarılı pas kaydetti. Eve dönüş yolculukları neredeyse kesinleşmiş olan Türkiye, sırada ABD vardı ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu kariyerini zirvede bitirmeye kararlıydı.
başarılıydı. Türkiye'nin çok erken bir gol yemesi endişe verici görünse de orta saha oyuncusu kısa süre sonra eşitliği sağladı ve ülkesinin turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Ardından maçın adamı performansına imza atarak tüm driblinglerini kazandı ve 10,4 kilometre mesafe kat etti. Özet olarak Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki başarısı sorgulanamaz. Kendisi Türk oyuncular arasında en fazla ikili mücadeleyi kazanmıştır. Ayrıca isabetli pas sayısında ikinci en yüksek rakama ulaştı ve bu kadar ileri seviyede oynayan ve risk almakla görevli bir oyuncu için bu dikkate değer bir başarıdır. Arkadaşlar bu şekilde yazmış Ballon d'Or. Biraz uzun ama gerçekten okunması gerekiyordu. Şimdi gelelim Arda Güler'in rakiplerine. Pau Cubarsi'nin 19 yaşında Dünya Kupası'nı domine etmesinin sırrı neydi? Evet arkadaşlar, yine bununla alakalı konu başlıkları: bir savunma oyuncusu olması dışında çok isabetli pas atıyor, orada bir olgun bir oyuncu gibi oynuyor gibisinden şeyler söyleniyor. Cubarsi ligi kazandı ve Dünya Kupası'nı kazandı. Onun dışında herhangi bir başarısı yok. Arda Güler hem kulüp takımıyla hem de milli takımla beraber hiçbir kupa kazanamadı. Ama Arda Güler çok fazlaca rekor kırdı. Oyuna da hükmetti arkadaşlar. Bu açıdan kesinlikle bu ödülü alacaktır. Bir diğer rakip Neves. Tecrübeli oyuncunun olgunluğu. Joao Neves'in 2026 Dünya Kupası performansını değerlendirmişler. O da çok olgun oynuyor. Oradaki orta sahadaki oyunu yönetiyor falan demişler. Şampiyonlar Ligi ve ligi kazandılar arkadaşlar. Kupanın dışında çok iyi performanslar da gerekiyor tabii ki de. Ama Arda Güler'in gerçekten inanılmaz performansları vardı. Kötü milli takımda bile iyiydi. Kötü Real Madrid'in bile en iyilerinden birisiydi Arda Güler. Bir diğer rakip Boatti. Övgüleri haklı çıkartmak. Boatti'nin Dünya Kupası değerlendirmesi arkadaşlar. Brezilya'ya karşı oynadığı oyunda etkileyici ve başarılı bir performans sergiledi diye onu da övmüşler arkadaşlar. Ama bence en büyük aday Arda Güler'dir. Bu arada Ballon d'Or değil arkadaşlar, bu Copa Tropi'nin adayları arkadaşlar. Yılın en iyi 21 yaş altı genç futbolcusu ödülü Copa Tropi geçen sene Yamal kazanmıştı. Yine bununla ilgili özet geçirmiş: Arda Güler Dünya Kupası'na yeterince iyi miydi? Cevap evet olarak veriyor Ballon d'Or. Yine maçları yazıyor, diğer takımlara karşı sergilediği performanslar arkadaşlar. Arda Güler milli takımın en başarılı oyuncusu olarak yazıyor. Real Madrid Arda Güler'i bugün paylaşmaya doyamadı. Yine Arda Güler fan sayfası gibi oldu Real Madrid sayfası. Birazdan da Mundo Deportivo'nun Arda Güler'le ilgili yaptığı habere geleceğim. Arda Güler topa vururken bir sanat eseri, bir tablo gibi duruyor. Yine Real Madrid'in deplasman forması, gerçekten bayıldım bu formaya. Belki almaya çalışırız bu formayı da arkadaşlar. Yine Real Madrid resmi hesapları Arda Güler'i paylaşıyor. Saçıyla başıyla gerçekten bomba gibi bir sezon geliyor. Kimseye bırakmaz o formayı, siz merak etmeyin. Özellikle şu Copa Tropi, yani Ballon d'Or'un en iyi genç futbolcu ödülü olan ödülü de alırsa ve Puskas'ı falan da alırsa bu sezon arkadaşlar Mourinho'nun elinde koz kalmayabilir onu yedek bırakmak için. Ve zaten yedek bırakmak da istemiyor. Birazdan habere geleceğiz. Bugünkü antrenmandan Arda Güler dedik. Arda Güler Valverde ile beraber idmana doğru gelirken. Arda Güler idmanda çok gülüyor, çok pozitif, her şey güzel. Tabii ki de ortalık karıştıran tipler olmadığı için. Yine Real Madrid Aura diye paylaştığı Arda Güler'imiz orada. Tabii bu görüntüler arkadaşlar Dünya Kupası'na gitmeden önce çekilmişti. Dünya Kupası başlamadan önce bu forma reklamı çekilmişti. Çünkü Arda'nın saçı falan da kısa zaten, oradan anlayabilirsiniz. Arda Güler'in beyaz forması. İsim ve rakamlar yeşil renkte. Güzel bir forma. Evet, gelelim o habere. Jose Mourinho Arda Güler'den yeni bir Mesut Özil yaratmak istiyor. Mundo Deportivo'nun haberi arkadaşlar. Mourinho Mesut Özil 2.0'ı istiyor. Portekizli teknik direktörün özel amacı kilit oyuncularından mümkün olan en iyi performansı almak. Arda Güler 2023 yazında 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunda birçok kişi Türk oyuncuda sadece 3 sezonluğuna rağmen Madrid taraftarlarını büyüleyen Mesut Özil'in figürünü gördü. Ancak o kısa zamanda ama yoğun dönemde futbolundan en iyi şekilde faydalanan kişi şu anki Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho oldu. İşte bu yüzden Arda Güler'in kadroda olmasıyla Portekizli teknik direktör kendi Mesut Özil 2.0'ına sahip olabilir. Mbappe ile arasında olan bağlantıyı Mesut Özil ile Cristiano Ronaldo arasındaki bağlantıya benzetmişler arkadaşlar. Arda Güler son pas yeteneğine sahip olduğunu zaten gösterdi. Ancak bu onun ilk 11'de tam olarak yerini sağlamlaştırmasına olanak sağlamadı. Bunun birçok nedeni var. Ancak bunlardan biri şüphesiz ki orta sahadaki pozisyonu. Burada sağ kanat ve sağ orta saha, hücum orta saha ve hatta geriden oyun kurucu rolü arasında rotasyon yaptı. Sürekli bir pozisyonda oynamadı Arda Güler. Dolayısıyla Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin onlara çok kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirme fırsatı vereceği bir yazda
Arda Güler'in Mourinho'nun planında yer edinme fırsatı var ve Mourinho da kendisine ilk Mesut Özil kadar iyi sonuçlar verecek bir Mesut Özil 2.0'a sahip olma fırsatına sahip. Hem Mourinho bu fırsata sahip hem de Arda Güler bu fırsata sahip diyorlar. Bakalım neler olacak. Ama şöyle de bir şey vardı. Ronaldo her zaman Mesut Özil'i savunurdu. Arda Güler'i Mbappe savunmuyor tabii ki de. Arda tek başına savaşacak. Bugünkü antrenmandaki Arda Güler. Evet, yanında Carreras var. Çok güzel bir dönem geçiriyor. Antrenmanda şov yapıyor resmen. Real Madrid'de herkes Arda Güler'den kurtulmak istiyordu. Xabi Alonso onun için kilit oyuncuları göz ardı etti ve bazı oyuncular kötü karşıladı. Rodrigo, Vinicius ve Bellingham bu durumu kötü karşılamış. Ama hepiniz gidersiniz Arda kalır demiştim ben. Real Madrid TV Arda Güler ve Valverde'nin antrenmana dönüşünü onurlandırıyor. Henüz 21 yaşında olan Arda Güler Real Madrid ile 4. sezonuna çoktan başlamaya hazırlanıyor. Ve Arda Güler'in çok güzel klipleri vardı. Kendi yarı sahasından attığı golü falan da koymuşlar. Luka Modric Real Madrid kariyerinin son maçında giydiği formayı Arda Güler'e veriyor. O gün hepimiz Madrid'in yeni 10 numarasının Arda Güler olacağını sanmıştık ama Dick Mbappe gelip formasını aldı Arda'nın. Sen de gidersin ama Arda yine kalacak, alacak o formayı. FIFA 27'de Arda Güler kapağı nasıl olurdu arkadaşlar? Güzel olurmuş ama daha zamanı var. Ballon d'Or resmi hesabı bile Arda Güler'i övüyor. Parayla falan yaptıramazsın şunu diye haberlerde başladı. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse lütfen arkadaşlar 1000 like'ı geçelim bu videoda ve hype haklarınız varsa kullanmayı unutmayın dostlar. Kanalıma abone olup bizi 15.000 abone yaparsanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.